Selam, English Central'dan ben Gamze. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu İngilizce iş mülakatları. Bence bu gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü normalde iş mülakatına girmek, yani Türkçe bile girsek çok stresli olduğumuz bir durum. Gergin oluyoruz, ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Bir de üstelik bunu İngilizce yapmak bazılarımız için tam bir kabus olabiliyor. Ama tabii ki de bol bol pratik yaptıktan sonra üstesinden gelemeyeceğimiz bir durum değil. O yüzden ben de bugün sizlere bu mülakatlarda işinize yarayabilecek cümleleri, kalıpları, sizlere gelebilecek soruları aktarıyor olacağım. Evet, interview günü geldi. Şirkete gittiniz. HR departmanından, yani Human Resources'tan birisi geldi. Merhabalaştınız. Eğer karşınızdaki kişi Türkse bence büyük ihtimalle bu merhaba nasılsın ilk böyle muhabbet Türkçe olarak gidecektir. Ama sonrasında let's continue in English gibi bir şey duyabilirsiniz. Ve mülakatların en klasik sorularından biriyle büyük ihtimalle başlayacaktır. Can you tell me a little bit about yourself? Yani bana birazcık kendinden bahseder misin? Burada da okuduğumuz okul, okuduğumuz bölüm, kaç senelik iş tecrübemizin olduğu ve ilgili olduğumuz konuyla ilgili bilgiler vererek başlayabiliriz. Ben şimdi hemen örneklendiriyorum. I graduated from Istanbul University. I have a degree in business administration. I have been working in marketing for 5 years. Bakın burada çok fazla bilgi vermedim iş tecrübemle ilgili. Sadece kaç yıldır çalıştığımı söyledim. Devamında çünkü mülakatı yapan kişi daha detaylı sorular soracaktır diye düşünüyorum. Can you tell me more about your previous position? Veya can you describe your main tasks and achievements in your last job? Şeklinde bir soru sorabilir. Eski işinizle ilgili daha detaylı bilgi vermek için şu şekilde cümleler kurabiliriz. I worked as a content creator at English Central. I was responsible for creating social media content. Eğer mesela atıyorum 5 kişilik bir ekibi yönettiyseniz I led a team of 5 people. Tabii ki de iş mülakatında sizin skills'lerinizden, yani becerilerinizden de bahsetmeniz gerekiyor. Burada da şu şekilde cümleler kurabiliriz. I am proficient in Excel. Yani Excel'de yetkinim demiş oluyoruz. I am fluent in German. Yani Almancayı akıcı bir şekilde konuşuyorum. Mesela detaylara dikkat eden, düzenli birisiyim demek istiyorsanız I am detail oriented and organized diyebilirsiniz. Baskı altında çok iyi çalışırım demek istiyorsanız da I can work well under pressure demeniz gerekiyor. İşte güçlü iletişim becerilerine sahibim. I have strong communication skills olarak ifade ediliyor İngilizce'de. Bu arada Türkçe'de de mesela arada konuşurken duraksıyoruz ya, falan diyoruz, şey diyoruz. İngilizce'de de bu so, well, I was, hani orada so, well kullanabilirsiniz. Let me think for a moment. Hani birazcık düşüneyim deyip devamını getirebilirsiniz. Ve mesela size zor bir soru geldiyse yine zaman kazanmak için that's a great question deyip böyle arada aklınızdan düşünmeye devam edebilirsiniz. Şimdi konuya kısa bir ara vermek istiyorum çünkü size harika bir haberimiz var. Evet, bu videomuzda da yine 2 kişiye 1 aylık ücretsiz English Central üyeliği hediye ediyoruz. Ve bu hediyeyi kazanmak için yapman gerekenler çok basit. Aşağıda yorumlara en çok sevdiğin iş İngilizcesi terimi veya kelimesini yaz. Evet, yapman gerekenler sadece bu kadar. Yorumlar arasından 10. ve 30. yorumu atan kişiler kazanacaktır. Videoyu paylaştıktan bir hafta sonra kendileriyle iletişime geçeceğiz. Şimdi konumuza geri dönelim. Ve gelelim şahsen benim hiç sevmediğim 2 soruya. Zayıf yönlerin nelerdir, güçlü yönlerin nelerdir? Aslında bu bence sadece önceden cevabına çalışılması gereken bir soru. Zekice bir cevap vermen gerekiyor. Orada açıkça gerçekten neyi başaramadığını, hangi konuda çok kötü olduğunu anlatmaktan ziyade şunu yapamıyorum ama üzerine çalışıyorum diye ben şimdi anlatacağım. Örnek vererek açıklayayım. What are your weaknesses? Zayıf yönleriniz nelerdir diye bir soru geldi. Burada mesela şu kalıpla one area I'm working on, üzerinde çalıştığım bir konu şu ki one area I'm working on is public speaking. Burada şunu söylemiş oluyoruz. Üzerinde çalıştığım bir konu toplum içerisinde konuşma yapmak. Yani I tend to feel a little nervous in front of large groups. Yani büyük gruplar içerisinde birazcık kendimi gergin hissediyorum. Bu bakarsanız aslında çok kötü bir şey değil. Üzerine çalışıp geliştirilebilecek bir şey. Bu tarz cevaplar çok yerinde olacaktır mülakat sırasında. Gelelim what are your strengths'e, yani güçlü yönlerinize. Burada ben bunu şöyle yaparım, şöyle çok iyiyim yerine daha böyle mütevazi bir şekilde I consider myself
myself to be highly organized and detail oriented. Yani kendimi şöyle görüyorum, çok detaylara önem gösteren ve düzenli biri olarak görüyorum şeklinde bir cevap verebilirsiniz. Çok önemli bir konu maaş beklentisi. What are your salary expectations? Maaş beklentiniz nedir diye bir soru da kesinlikle gelecektir. Burada da maaş beklentiniz esnekse ama böyle üzerine konuşmaya, discussion yapıp pazarlığa açıksanız my salary expectations are flexible but I'm open to negotiate şeklinde bir cümle kurabilirsiniz. Ama böyle kendinizden daha emin bir şekilde ben şu rakamla şu rakam arası istiyorum mesela demek istiyorsanız çok kısa bir şekilde something between 50k to 60k a month. İşe başlama süresi when can you start şeklinde bir soru gelebilir. Eğer hemen başlayabilecekseniz I can start immediately. Hemen başlayabilirim diyebilirsiniz. Veya I would be available within 2 weeks. Oradaki within içinde şeklinde kullanılıyor. Yani 2 hafta içerisinde müsaitliğim olacaktır şeklinde de bir cümle kurabilirsiniz. Eğer işe başvurduğunuzda zaten bir firmada çalışıyorsanız ve ihbar süreniz varsa İngilizcesi notice period. Bunu şu şekilde ifade edebilirsiniz. I need to give my current employer 4 weeks notice. So I could start on September 30th şeklinde bir cümle kurabilirsiniz. Why do you want to work here? Neden burada çalışmak istiyorsun diye bir soru gelebilir. I need money demeyin. Onun yerine mesela I admire your company's mission. Veya I love how your company combines art and sports as I am passionate about both şeklinde bir cümle de kurabilirsiniz. Mülakatın bitişinde de thank you for considering my application veya I look forward to hearing from you şeklinde cümlelerde kurabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Hepiniz biliyorsunuz ki İngiliz Central'la dilediğiniz yerden, dilediğiniz zaman pratik yapabilirsiniz. Eğer mesela bir hocayla konuşarak pratik yapmaya çekiniyorsanız, öncesinde kendi kendinize pratik yapmak istiyorsanız onun için de tabii ki de bir çözümümüz var. Yapay zeka destekli sohbet robotumuz Mimi. Nasıl olacak bu diyecek olursanız da hemen açıklıyorum. Yapay zeka öğretmenimiz Mimi ile yapacağınız roleplaylerin mantığı şu şekilde. Günlük hayatta karşınıza çıkacak bir sürü senaryo var. Mesela market alışverişi, hastane ziyareti, iş mülakatı. Oradan dilediğiniz konuyu seçiyorsunuz. Ve Mimi ile sorular üzerinden aranızda bir diyalog gerçekleşiyor. Yani aslında sizin işverenle beraber yapacağınız o görüşmeyi Mimi ile yapmış oluyorsunuz. Mimi senin verdiğin cevaplara göre sana başka sorular soruyor ve beraber sohbet ediyorsunuz ve gerçekten bu çok etkili bir yöntem. Yani oturduğunuz yerden Mimi ile konuşup İngilizcenizi pratik yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer abone değilseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. See you!